Dünya düz mü yoksa yuvarlak mı? Aslında bu sorunun daha doğrusu şu. Siz neden dünyanın yuvarlak olduğunu düşünüyorsunuz? Elbette bu sorular bazı videolar izlemiş ya da haberlere denk gelmiş kişilerin aklını karıştırmış olabilir. Şimdi dünyanın düz olduğunu iddia eden bir adamla Kanada'da devam ediyor. bir adam Düz Dünya diye bir dernek kurdu. Conspiracies that we actually live on a flat earth seems to be making a comeback. Bu konuda elbette benim de bir fikrim var. Ama öncesinde cevaba öyle kuru bakmadan size dünyanın şeklinin neden tartışıldığını ve neden bazılarınca düz dünyaya inanıldığını anlatayım. That's the famous blue marble that everybody's seen. But let me tell you something about that famous shot. It's not a photo at all, man. It was made in Photoshop. 'Cause there ain't no photographs about... Eskiden teknolojinin var olmadığı o zamanlarda dünya ve şekli hakkında çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Öyle ki insanlar bir dönem öküzün boynuzunda bir dünya taşıdığına bile inanmışlar. Mısırlılar dünyayı bir kutu olarak düşünürlerdi. Kapağı kapatıldığında gece olduğuna inanılan bir kutu içerisinde yaşayan insanlar. Tabi bunların doğru olmadığının kanıtlanamayacağı gibi doğru olduğunun da kanıtlanması mümkün değildi o zamanlar. Bu masumca fakat mantıklı olmayan görüşler bir süre toplumda kabul gördü. Zaman ilerledi fakat teknoloji halen gelişmemişti. M.Ö. 5. yüzyılda Pisagor bilinene göre dünyanın yuvarlak olduğunu öne süren ilk kişiydi. Bunu denizlerdeki gemileri gözlemleyerek yaptı. Gemiler ufukta kayboluyordu ve ona göre bu ancak dünyanın eğimli olmasıyla mümkün olabilirdi. Bu görüşü 200 yıl sonra Aristo da destekleyecekti. Matematikte ve gökbilimde çığır açmış El-Biruni de dünyanın çapını bulmak için araştırmalar yapmış, formüller kullanmış ve dünyanın küreye benzediğini ileri sürmüştür. Daha sonra gelen Nikolaus Kopernik ve Christopher Columbus yaptıkları gözlemler ve araştırmalarla dünyanın daha öncekilerin de düşündüğü gibi yuvarlak olduğuna inanmışlardır. Hatta öyle ki Christopher Columb gemiyle sürekli aynı pusula yönünde ilerlemek için yola çıktığında Hindistan'a ulaşacağını zannederek Amerika kıtasına ulaşmıştır. Sonrasında aynı rotada yolculuğuna devam etmek istemiş fakat ömrü yetmemiştir. Zaman ilerlemiş ve teknoloji de gelişmeye başlamıştır. Galileo Galilei, bilim ve astronomi için çok önemli bir icat olan teleskobu bulmuştur. Önce hemen yakınındaki ayı incelemiş ve sonrasında Jüpiter'i gözlemlemiştir. Baktığı görüntülerde yuvarlak gezegenler haricinde bir şey görememiştir. Bu onun için dünyanın yuvarlak olduğuna dair net bir kanıt olmuştur. Ve insanlık içinde. Ferdinand Magellan ise ben öyle icada inanmam, gözümle göreceğim deyip dünyanın çevresini dolaşmaya çıkmıştır. İspanya kıyılarından başlayan yolculuğunun Pasifik Okyanusu'na, ardından Japonya kıyılarından Hint Okyanusu'na, devamında da Afrika sınırından tekrar İspanya'ya kadar devam ettiği söylenmekte. Zaman ilerler ve teknoloji artık çok gelişmiştir. 24 Ekim 1946. Bu gördüğünüz dünyanın uzaydan çekilmiş ilk fotoğrafı olarak bilinmektedir. 105 kilometre yükseklikte çekilen bu resim, 2. Dünya Savaşı sıralarında Naziler tarafından yapılan ve sonra Amerikalıların Nazilerden ganimet olarak çaldığı V2 roketinde bulunan bir fotoğraf makinesiyle çekilmiştir. Bu resim henüz net bir şekilde dünyanın yuvarlak olduğunu göstermemekteydi. Fakat sonra Clyde Holliday'in geliştirdiği 1,5 saniyede bir resim çeken kamera ile önce bu resim çekildi. Ardından 3 resim daha. Dünyanın kuzeyine doğru çekilen resimlerden güney ve batısına doğru da çekildi. Bu resimler kendi aralarında birleştirildiğinde dünyanın eğiminin olduğu gözlemlendi. Bilim ve astronomi dünyası için mucizevi bir gelişmeydi. Çünkü her zaman dünya acaba bizim düşündüğümüz gibi olmayabilir mi dedikleri şey gözler önüne serilmişti. Bu görüntüler sonrası dünyanın diğer gezegenler gibi yuvarlak olduğuna olan inançları sarsılmayacak kadar kuvvetlenmişti. Peki tüm bu gelişmeler sonrası ne oldu da dünyanın şekli hakkında teoriler ortaya atıldı? Dünyanın yuvarlak değil de düz olduğu düşünüldü. Bazılarına göre bu Amerika ve ona ortak bazı devletlerin araştırmalar yapmak için dünyadan sakladığı bir sırdı. Söylentiler 1850'de İngiltere'de Samuel Burley tarafından kurulan Düz Dünya Hareketi adındaki topluluk ile ciddi bir biçimde başlamıştı. Öyle ki Amerika'da kurulan Katolik Hristiyan Apostolik Kilisesi de dünyanın düz olduğu inancını
Voliva'nın 1942'de ölümünden sonra bugün bile kilisenin temeli olarak öğretmeyi sürdürmektedir. İşte o günden günümüzdeki düz dünyacılara kadar hepsinin dünyanın düz olduğuna inanmaları için bazı sebepleri vardı. Çok eskiden başlarsak dünyanın düz olduğuna inanılmasının sebebi tamamen dünyayı düz gördükleri içindi. Onlar için kanıtsa sadece bir dağın tepesine çıkarak bakın işte dümdüz ilerliyor demekti. Bu basit düşüncenin dışında diğer düşündükleri şey ise dünyanın yuvarlak olması halinde altında olanların nasıl düşmediği ya da denizdeki suların nasıl baş aşağı durduğuydu. 1892 yılında 7 ülkenin patent denetçileri Gleason'un işte bu dünya haritasına patent verdi. Haritada Güney Kutbu yoktu. Onun yerine düz dünyacıların da inandıkları gibi dünya düz biçimde gösterilmiş ve sınırı da buzlarla kaplı olan Antarktika'ydı. Öyle ki güneşin aydınlattığı kısımlar ve dönüş yönü bile gösterilmişti. Bu harita öğrenciler için zaman hesaplamasında kullanılmaya başlandı. Asıl ilginç olansa bu haritaya 7 ülke denetçilerinin nasıl patent verdiğiydi. İşte başlangıçta bu düşünceler onlar için dünyanın yuvarlak olmasının imkansız olduğuna en büyük delildi. Hatta öyle ki bu konuda düz olmadığını düşünenler kilise tarafından idam bile edildiler. Dünyanın yuvarlak olduğunu iddia edenlerin de bazı sebepleri vardı elbette. Örneğin bir geminin ufka doğru ilerlerken gözden kaybolması. Bu onlar için dünyanın düz olmadığını zaten kanıtlıyordu. Fakat bu delil yeterli değildi. Çünkü ufukta kaybolan gemiye bir teleskop yardımıyla yaklaşıldığında geminin görünebildiğini ve gözümüzün bir görme sınırı olduğu için göremediğimizi söylediler. Bu gerçekten de bakıldığında doğru gibiydi. Fakat bir televizyon programında bunun optik bir yanılma olduğu, tıpkı serap görmemiz gibi çok uzakta olan nesnenin sudaki bir yansıması olduğu söylendi. This is from Joshua Nowicki, and what you're seeing here is a mirage. You typically would not be able to see this from the Lake Michigan shore. We talked about this last night. Conditions are right on the lake that we're actually seeing a mirage of the Chicago skyline. Diğer bir görüşse gezegenler. Görünen ve tespit edilen diğer gezegenlerin yuvarlak olduğu net bir şekilde bilinirken aralarında sadece dünyamız mı düzdü? Bu pek akla yatan bir düşünce gibi görünmüyordu. Tüm gezegen formlarından farklı olabilir miydik? İşte bu düşünce düz mantıkla bakıldığında pek mümkün gibi gözükmüyor tabii ki. Fakat bu düz mantık dünyanın farklı olmayacağını da kanıtlamıyordu. Ardından dünyanın düz olduğu düşüncesinde olanlara güneşin ve ayın nasıl hareket ettiği soruldu. Bildiğimiz kadarıyla dünya güneşin etrafında dönmekte ve dünyanın bir kısmında gündüz yaşanırken diğer kısmında gece olmakta. Fakat bu düz dünyada nasıl oluyordu? Onlara göre güneş aslında sanıldığı kadar büyük değil ve dünyanın belli bir alanını aydınlatıyor. Güneş ve ay birbirini dünyanın hemen üzerindeki bir yörüngede takip ediyor ve bu sayede gündüz ve gece yaşanıyordu. Fakat burada 3 büyük sorun var. Güneşin bu şekilde bir büyüklükte olması dünyanın yarısını değil belirli bir bölümünü aydınlatabilir. Tıpkı bu haritada da görüldüğü gibi. Yani karanlıkta kalan kısım daha büyük olurdu. Fakat normalde böyle olmadığı biliniyor. Düz dünyayı savunanları en çok zorlayan sorulardan biri de ay veya güneş tutulmasının düz bir dünyada nasıl yaşandığıydı. Normalde dünya dönüşünü tamamlarken dünyanın ay ile güneş arasına girmesi ile yaşanan ay tutulması düz dünyada nasıl mümkün olabilirdi? Ayın tutulabilmesi için dünyanın güneş ile ayın arasına girmesi gerekir. Burada ise güneş de ay da dünyanın üzerinde konumlandırılmış. Bu durumda ay tutulması zaten mümkün olamazdı. Düz dünyada varsayım olarak güneş tutulması olabileceğini düşünelim. Bunun olabilmesi için güneş ile ayın tam olarak dünyaya bakan bir açıda olmaları gerekirdi. Bu noktada güneş tutulması gerçekleşebilir fakat ay güneşin çok yakınında olurdu. Hemen kilometrelerce yakınında. Bu şekilde bir dünyada ay tutulması olamayacağı gibi güneş tutulması da mantıksız olurdu. Dünyanın düz olmadığını savunanların büyük kısmının en büyük delili ise ay tutulması sırasında dünyanın gölgesinin yuvarlak bir şekilde ayda gözükmesi. Ay ile güneşin arasına giren dünyanın gölgesi ayda tam da bu şekilde gözükmektedir. Eğer dünya düz olsaydı
gölgesinin ayda oluşmasının bu şekilde görünmesi gerekirdi. Görüşü savunuluyor. Bu ciddi anlamda dünyanın yuvarlak olduğuna dair bir kanıt gibi görünüyordu. Düz dünyacıların fikirlerini aldığım, başka hangi konuda dünyanın düz olduğuna inandıklarına dair görüşleri ve varsa kanıtları da içeren ikinci bölümde son noktayı koyacağız. Ben de dahil çoğumuz dünyanın yuvarlak olduğuna inanıyor. Yeni bölümde bu fikrimizi sizce değiştirebilecekler mi?